Herkese selam. Bugün şefin özel tavuklu pilav tarifini vereceğim sizlere. Bu tavuklu pilavı yediğiniz zaman belki de ben daha önce tavuklu pilav yememişim diyeceksiniz. Bu kadar da iddialıyım bu konuda. Çünkü daha önce yüz binlerce kez izlenmiş, denenmiş ve güzel yorumlar aldığım bir tarifi paylaşacağım sizlere. Bu sefer daha detaylı paylaşacağım. Nohutu nasıl haşlıyorum, nasıl yumuşacık hale getiriyorum. Aynı zamanda tavuğu nasıl haşlayacağız? Bunu da bu videoda bulabileceksiniz. Tavuğu nasıl lezzetlendireceğim? Bunun da püf noktalarını sizlere paylaşacağım. Çünkü çok güzel de bir tavuk suyu elde edeceğiz pilavımız için. Ve tabii ki de pilavımızı nasıl kavuracağız, pişireceğiz püf noktalarıyla anlatacağım. Yapımı kolay ama çok lezzetli bir tarif. Sizden ricam videoyu baştan sona atlamadan dikkatli bir şekilde dinleyip izlemeniz. Zaten bir defa izledikten sonra ve tarifi denedikten sonra aklınızda kalıp kendiniz de yapabileceksiniz. Aynı zamanda da videolarımızda birçok yemek tarifini pratik, ölçüleriyle, detaylarıyla, püf noktalarıyla da Serkan'ın Mutfağı Yemek Tarifleri kanalımızda da bulabilirsiniz. O yüzden bir saniyenizi ayırıp yukarıdan bizi ücretsiz bir şekilde takip edin. Bildirimleri açmayı unutmayın. Zil butonunu açın. Beğenmeyi ve yorum yazmayı da lütfen unutmayın. Hazırsanız sizi daha fazla bekletmeyeyim. Hadi başlayalım. Tavuğumuzu tenceremize koyuyorum. Tabii kılları, tüyleri varsa bunları ocakta da yakıyorum en başta. Şu an yine de emin olmak için birazcık ocakta gezdirdim. Öyle koydum. 5 adet tane karabiber ilave ediyorum tavuğu lezzetlendirmek için. 1 tatlı kaşığı kaya tuzu ilave ediyorum. Yarım havucumuzu da halka halka kestim, içine koyuyorum. 1 adet de soğanımı şöyle 4'e böldüm, içine ilave ediyorum. Suyunu da ilave ediyorum. 2,5 litre su ilave edeceğim. Hem tavuklu pilav yapacağım, kalanıyla da çorba yapmayı düşünüyorum. Ocağımı da yaktım. Fokurdayana kadar yüksek ateşte kaynatacağım. Tavuğumuz fokurdadıktan sonra iyice kısık ateşe alacağım. Kısık ateşe alınca kapağını da kapatacağım. Kısık ateşte 1,5 saat boyunca hiç açmadan tavuğumuzu haşlayacağız. Tavuğumuz fokur fokur kaynıyor. Şimdi ocağımın altını iyice kısacağım. Tenceremin de kapağını kapatacağım. Kısık ateşte 1,5 saat boyunca haşlayacağız. Tavuğumuzu haşlama işlemimiz tamamlandı. 1,5 saat kısık ateşte tavuğumuzu haşladık. Gördüğünüz gibi yağını da çok güzel bir şekilde tavuğumuz suya bıraktı. Şimdi tavuğumuzu tencereden alıp borcama alacağım. Tavuğumuzu borcama aldım. Şimdi süzgeçten de süzeceğim. Bunu tavuklu pilav yapımında bir kısmını da tavuk suyu çorba yapımında kullanacağım çünkü. Tavuğumun biraz soğumasını bekleyeceğim. Soğuduktan sonra da onu didikleyeceğim. Tavuk suyum da bakın muhteşem duruyor. 2 su bardağı nohutumu da tencereme alıyorum. 1 çay kaşığı tuz atıyorum. Tenceremin yarısından biraz daha az su ilave ettim. Şimdi sabaha kadar bu şekilde nohutlarımı ıslatacağım. Akşamdan ıslatmış olduğumuz nohutlarımızı şimdi süzüyoruz. Şimdi süzgecime süzdüm. Bir de şöyle sudan geçiriyorum. Tencereme alıyorum. Şimdi suyunu ilave ediyorum. Suyunu da ilave ettim. Üstünü açtı. Biraz daha ilave su koydum. Çünkü haşlayacağız. Şimdi önce yüksek ateşte kaynadıktan sonra, fokurdadıktan sonra da kısık ateşe alacağım. Kısık ateşte 35 dakika geçti. Nohutumuz artık haşlandı. Şöyle bir tanesini de yine de sizle beraber canlı da bakın kontrol edeyim. Gördüğünüz gibi nohutumuz tamam. Şimdi pilavımızı yapmaya geldi sıra. 3 su bardağı baldo pirinci kullanıyorum. Siz istediğiniz pirinci de kullanabilirsiniz. Bu da 3. Suyunu ilave ediyorum.
10 dakika soğuk suda bekletiyorum. Şimdi pirincimin suyunu döküyorum. Şimdi nişastasından ayırmamız gerekiyor pirinci. Bu şöyle narin bir şekilde yıkıyorum. Nişastasından çünkü tamamıyla arındırmak istiyorum. Ben pirinçleri soğuk suda yıkıyorum arkadaşlar. Yani ılık suda yıkayanlar da var. Ama ben pirinçleri soğuk suda yıkıyorum. Gayet de her zaman güzel oluyor. Bakın nişastasını görüyorsunuz. Tekrar döküyorum. Şimdi süzgecime alıyorum pirinçlerimi. Şöyle süzgecime koyuyorum. Hazırlığımı yapana kadar suyunun da güzelce süzülmesini bu şekilde sağlayacağız. Şimdi tencereme biraz zeytinyağı koyuyorum. Ayçiçek yağı da koyabilirsiniz. Zeytinyağıyla da gayet güzel oluyor çünkü. Biraz da tereyağı koyuyorum. Pirinçlerimi de ilave ediyorum. Çok az da tuz atıyorum. Şimdi bu aşama önemli. Pirinçlerimizi kavuracağız çünkü. Ama pirinçleri nasıl kavuracağız? Alttan böyle tutup yana çekip düzleyeceğiz. Şöyle düz tahta bir kaşık bulmanız gerekiyor. Pirinçlerimi şöyle alttan alıyorum. Hiç kırmadan şöyle düzlüyorum. Bu şekilde kırmıyorum. 5-6 dakika boyunca pirinçlerimizi güzel bir şekilde bu şekilde yani kavuracağız arkadaşlar. Bu arada pirinçleri koymadan önce isteyen yarım çay bardağı arpa şehriye ya da tel şehriye de koyup kavurup ondan sonra da pirinç ilave edebilir. Yani bu sizin isteğinize bağlı. Hani genelde klasik tavuklu pilavda biliyorsunuz arpa şehriye, tel şehriye konmuyor. Koyanlar var tabii ki de. Konulabilir, hani koyulmasını da demiyorum. Size bağlı bu. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi sıcak tavuk suyumu da ilave ediyorum. 3 su bardağı bu şekilde pirinç kullanmıştım. 4,5 su bardağı da sıcak tavuk suyu ilave ediyorum. Bu bir. Toplam 4,5 su bardağı tavuk suyumu ilave ettim. Şimdi biraz da limon suyu ilave ediyorum. Bu limon suyu da pirinçleri bembeyaz hale getiriyor biliyorsunuz. Bir adet de isteğe bağlı küp şeker atıyorum içerisine. Bir tatlı kaşığı da tuzunu ilave ediyorum. Tuz ölçüsü damak tadınıza bağlı bu arada. Şöyle narin bir şekilde sadece bir defa şöyle bir karıştırıyorum. Şimdi tavuklarımı da şöyle kenara ilave ediyorum. Tabii ne kadar tavuk koyacaksınız o da size bağlı. Didiklemiş olduğum tavuklarımı da böyle ilave ettim. Nohutlarımı da şöyle ilave ediyorum. Tabii 2 su bardağı nohut haşladım ama haşlandıktan sonra nohut biliyorsunuz çoğalıyor. O yüzden ben burada 3 su bardağı kadar nohut ilave ediyorum. Kapağımı da kapatıyorum. Ocağımı da en kısık ateşe alıyorum. En kısık ateşte yavaş yavaş pilavımızın pişmesini bekleyeceğiz. 20 dakika geçti kısık ateşte. Şimdi pilavımızı da şöyle bir kontrol edelim. Evet, herhangi bir suda kalmamış. Şimdi pilavımı ocağımın altını kapatıyorum. Şöyle kapağını da kapatıyorum. Pilavımın yerini değiştireceğim. Şöyle. Herhangi bir şekilde de bakın kesinlikle karıştırmadım. Üstüne de şöyle bir örtü atalım. Şu şekilde bir 15 dakikada bu şekilde demlenmesini bırakıyorum. Evet, tavuklu pilavımızı 15 dakikada demlenmeye bıraktık. Artık hazır. Sunumda yapabiliriz. Önce şöyle tabağıma nohutlarımızdan üste gelecek şekilde koyuyorum.
Tavuğumuzu da şöyle onun üstüne koyalım. Pilavımız da bu arada mis gibi de kokuyor pilavımız. Üstüne alalım. Allah. Bakın tane tane oldu bu arada. Şöyle düzleyeyim. Sunum tabağıma da alıyorum. Ve sonuç. Şöyle harika da gözüküyor. Yanına da ben açıkçası şu acı biberlerden seviyorum. Acı biberlerden de şöyle koyayım. Enfes gözüküyor arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar, nefis nohutlu tavuklu pilavımız artık hazır. Nohutun haşlanması, tavuğun haşlanması, pilavımızın yapılması, tüm aşamalarını bu tarifte sizlere verdim. Deneyenlerden yorum bekliyorum. Gerçekten çok lezzetli bir pilav tarifimdir. Daha önce de yüz binlerce kez izlendi ve denendi. Bu tarif tüm aşamalarıyla verdim ama yeni yapmaya başlayanlar, mutfağa yeni girenlere de bir faydam olsun istedim açıkçası. Ve pilavımızda bakın tane tane oldu. Şöyle kaşığımızla da bakın aldığımız zaman nefis, bismillah. O kadar güzel ki. Şu biberleri de çok seviyorum ben. Harika. Videolarımda tüm yemek tariflerim böyle anlatımlı, detaylarıyla, püf noktalarıyla ve ölçülüdür. Beni takip etmek tamamıyla zaten ücretsiz. Tariflere bakarak, videoları durdura giderek bile tüm tariflerimle aynı denenmiş tarifler olduğu için aynı lezzeti evinizde de yapabileceksiniz. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere.